Merhabalar, bugün sizlere hepimizin çok sevdiği bazen pilot, bazen bir yazar olan hayalperest kahramanımız Snoopy'nin tarifini gösterdim. Kolay seviyede hızlı biten ve gerçekten çok sevimli bir proje. Bu kadar kolay bir çizgiyle bu kadar güzel bir surat yapabilmek gerçekten amigurumi'de zor. Çünkü amigurumi'de özellikle yüz işlemek detay istiyor. Bunun yüzünü ve bu sevimli ifadeyi vermek çok kolay. Yeni başladıysanız ya da daha önce hiç örgü örmediyseniz endişelenmeyin. Çünkü ben hiç bilmeyenler için en baştan adım adım anlatıyorum. Hadi beklemeden yapımına geçelim. Malzeme listemize geçelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 tane rengimiz var. Bunun için bu şekilde koton ipler kullanabilirsiniz. Benim kullandığım iplerin markasını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Herhangi bir amigurumi iple örebilirsiniz. Ben de elimdeki amigurumi ipleriyle ördüm. Çok az ip gidiyor zaten. İçine boncuk elyaf kullandım. Bu tarz ipler için 2,5 numara tığ ile örülür. Ya bununla rahat bir şekilde örebilirsiniz. Benim kullandığım tığ, ben tulip tığı seviyorum. Bununla örmeyi seviyorum ama bunu örmesi biraz daha zor olabilir. Yeni başlayanlar için özellikle. O yüzden çok da tavsiye edemiyorum. Ama benim ördüğümü sorarsanız ben bununla örüyorum. Normalde iplerin üzerinde de yazar zaten 2,5 milim tığ ile. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Ve şimdi örmeye başlayalım. Ayağının bir tanesini yaptım. Diğerini de birlikte yapalım. Bunun için ipimi şöyle çeviriyorum, tığımı ve içinden geçiriyorum. Şimdi ilmeğimi oluşturdum. 7 tane zincir çekelim. Sanırım küçük bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde zincirimi çekiyorum. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sık iğne, tığımı zincirime batırdım. Arkadan ilmeği aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımı bir sonraki zincire geçiyorum. Tığımı zincire batırıp arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Sonra bir sonraki zincire geçiyorum ve 3. sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra çakma sık iğne yapacağız. Çakma sık iğne nedir? Tığımı başını doluyorum. Aynı şekilde batıp arkadan ilmeği alıyorum. Bu defa üçünü birlikte çekiyorum. Sık iğnenin aynısı, sadece tığını doluyoruz bu şekilde. Birinci çakma sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincire geçiyorum. İkinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığın başını doluyorum ve son zincirim kaldı. Bu zincire 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Hepsini de aynı deliğe batacağız. Birinciyi yapıyorum. Tekrar tığın başını doluyorum aynı deliğe. İkinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Tekrar doluyorum ve aynı deliğe 3. çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve burayı böyle döndürüyoruz. Şimdi biz nereyi yapıyoruz? Bebeğimizin ayağının tabanını yapıyoruz. Buradan başladık, şu kısmı yaptık. Şimdi sık iğnelerin karşısına sık iğne, çakma sık iğnelerin karşısına çakma sık iğne yapacağız. Tığımı doluyorum. Sıradaki neydi? Bir tane çakma sık iğnemiz var. Burası üçünü battığım delikti. O yüzden sıradaki yerim burası. Çakma sık iğnemin karşısına geçiyorum. Yine çakma sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki yine çakma sık iğneydi. Sonra da 3 tane sık iğne. Yine çakma sık iğnemin karşısına çakma sık iğnemi yapıyorum. Devamında 3 tane sık iğnem vardı. Ne yapacağım? Bir tanesine sık iğne yapıyorum. İkincisinin karşısına da sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne bunun battığım deliğe 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1, aynı deliğe tekrar battım. 2 ve başladığım ilmeğin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ne yaptık? Bebeğimizin tabanını oluşturduk. Şimdi buraya sıramızı takip etmek için böyle minik bir ip alalım ve son yaptığımız ilmeği takalım. Burası bizim sıramızın bittiği yer. Birinci sıramızın sonu kaç tane? 14 tane olacak. Bu zaten birleştiği sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada
birleştirdiğim sık iğneyi değil, hemen yanındaki sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Artık tamamını sık iğne yapacağım. Çakma sık iğne yok. Bir sonrakine geçiyorum. 2, bir sonrakine geçiyorum. 3, bir sonrakisine geçiyorum. 4. 4 tane sık iğne yaptım. Sonra 3 tane artırma yapacağız. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birinciyi yapıyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. İkinci. Yani bir artırma yaptık. Bir sonrakine ikinci artırmamı yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı deliğe tekrar sık iğne yapıyorum. Ve ikinci artırmamı yaptım. Hemen yanına üçüncü artırmamı yapıyorum. Daha sonra 7 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi buradan geçiriyorum. Şimdi etrafının sayısı 14'tü. 3 artırma yaptık. 17 tane sık iğne oldu. İkinci sıranın sonu. Üçüncü ve dördüncü sırayı da artırma eksiltme yapmadan 17 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Önümüze gelen yere sık iğne yapıyoruz. Şu an tabanımızı oluşturup bebeğimizin ayağının kenarlarını yapacağız. O yükseltisini yapacağız. Bu yüzden artırma eksiltme yapmadan bu şekilde 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. Ve 2 sıra boyunca ördüm. Şu an 1, 2, 3, 4. 4. sıramın sonuna geldim. Şu an şu ortasındaki yeri baz alabilirsiniz. Bakın şöyle. Şu an tam üstündeki yeri yaptım. Çok önemli değil orası. Katladıktan sonra şurası ayağımızın ön tarafı. Burası da arka tarafıydı. Katladıktan sonra bir tane yaptığımı düşünün bu şekildeyken. Şimdi 7 tane eksiltme yapalım. Eksiltme 2 tane sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Eksiltme yaparken gizli eksiltme yapacağız. Bu başak gibi olanların benden taraflarını alacağım. Birini aldım. Bakın. İkincisini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. 2 sık iğneyi bir sık iğne yaptık. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Ve son 7. eksiltmemi yaptığımda sonra 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 10 tane sık iğne. Şimdi 5. sıramızı yaptık. Eksiltme yaptık. Artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca dümdüz örelim. Şimdi 7. sıranın sonuna geldim. Bakın 1 tabanın ortasından beri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıranın sonuna geldim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bebeğimizin şurası ayağı. Öncelikle bundan önce içine birazcık elyaf koyalım. Bunu çıkartabiliriz. Bebeğimizin ayağının ön kısmı ve arka kısmı. Artırmayı yaptığımız, çakma sık iğneyi yaptığımız yer ayağımızın ön kısmı. Diğer tarafı da arka kısmı. Eksiltmeleri de buradan yapmıştık. Ayağımız bu şekilde oluştu. Bebeğimizin ön kısmı bakın şöyle katladığımda yandan bir tane öreceğim. Katladığımda şu orta bacağın iç kısmından birleşmesini istiyorum ya. O yüzden 2 tane öreceğim. Ayağın ön kısmı şöyle tam buranın ortasından yaptım. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer bacağım bunu kesiyorsunuz. 2 zincir çekin, kopartın, dursun. Diğerini yapın. Şimdi ben bu ikincisini yaptım. Aynı şekilde ayaklarımı öne doğru bakacak şekilde her ikisinin düz yüzeyde. Ayağım ön kısmı katladım. Ben buradan da şöyle yaparsanız tam ortasındaki kısım bizim ayağımızı birleştireceğimiz yer. Bakın birleştim.
Şimdi burası bizim artık sıramızın bittiği yer olarak kabul edeceğiz. İşaretleyicimi buraya takıyorum ve devam ediyorum. Önümüzdeki sık iğnelerin gelen yerine sık iğnemizi yapacağız. 2 zincir çektik bacak arasına. Bunu içine koyalım. Sıradaki sık iğnelerin gelen yerlerine sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burası bizim sıradaki sık iğnemiz. Bu birleştiği yer, normalde ilmeğimiz değil. Bu sık iğne ilmeğimizin üzeriydi. Sonraki batacağımız yer ne olacak? Yani çünkü bu birleştiği için bir sonraki batacağımız yer şu 2 tane zincir olacak. Ama bu aradaki yerden ben delik olmasını istemiyorum. Bu yüzden ne yapıyorum? Bir tane bu tam birleştirdiği yer var ya, bir tane buraya batıyorum. Bir tane de zincire batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonra ne kaldı? Bir tane zincir kaldı. Bir zincire batıyorum. Burada da aynı şekilde sıradaki bunu yaptıktan sonra bir sonraki yerimiz ne olacaktı? Burası zaten batıldığı için bunun bir üzerine sık iğnesi var çünkü. Sıradaki ne olacaktı? Burası değil, burası olacaktı. Ve arada boşluk olacaktı. Ne yaptım? Sıra zincirime batıyorum. Bir de tam bu şunun dibine batıyorum. Ve sonra sıradaki sık iğnemin üzerine geçiyorum. Devamında buraları hiçbir şey yapmıyoruz. Gelen sık iğnenin üstüne sık iğnemizi yapıyoruz. Umarım. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yaptım. Zincirin üzerine de diğer taraflarına yine sık iğne yaptım. Şimdi birinci sıramızın sonu kaç tane? 24 tane olması gerekiyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane sık iğne. Sizinki burada bir tane eksik yaptıysanız, ola ki bir yerde kaçırdıysanız bir tane artırma yapın fazladan, ya da fazla yaptıysanız ona göre bu sıranın sonunda 24 tane olacak şekilde ayarlayın. Ve şu an sıra sonumuza geldik. Böyle yukarı çekelim. Aslında şu an sayarken şey olarak devam ediyoruz. 8. sıramızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sırada bacaklarımızı birleştirdik. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Şu an 24 tane. 9. sırada 6 artırma yapacağız. 30 tane olacak bu sıranın sonunda. 3 ör 1 artır yapacağız. Bir tane artırma yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Etrafının sayısı 30 tane sık iğne oluyor. 10. sırayı artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. 10. sırayı 30 tane olarak örelim. Şimdi 10. sırayı 30 tane olarak ördük. 11. sırada ben birazcık önden göbeği olsun istiyorum. Bunun için 7 tane örelim. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Şimdi burada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır, 6 tane artırma yapacağız. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Sonra 14 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 değilmiş pardon. 11, ben yanlış saymışım. Sıra sonuna kadar ördük. İşaretleyicimi bir üst kısma geçiriyorum. Etrafının sayısı 36 tane oluyor. 11. sıranın sonu. 12. sırayı da 36 tane olarak örelim. Şimdi 13. sıraya geçtik. Burada şimdi 8 tane sıramın sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Etrafının sayısı 36 tane şu anda. Bu sırada önden 6 tane eksiltme yapacağız. Göbeğini daha çıkartıp kapatacağız artık. Aşağı doğru açtık. Şu an kapatacağız. 8 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nereye denk geliyor? Bacağımızı şu şekilde kapattığımızda bakın orta kısmın bir tane önünde. Ne yapıyoruz? Eksiltme yapıyorum. Eksiltme, yine gizli eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ördüm. İşaretleyicimi üst kısma geçiyorum. Etrafının sayısı 30 tane kalıyor. 13. sıranın sonunda. 14. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. 15. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 eksiltme yapacağız. 3 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi işaretleyicimi son yaptığım yere taktım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne kalıyor. 15. sıranın sonu. 16. ve 17. sırayı artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. 18. sıraya geçiyoruz. İsterseniz birazcık içine, en alt yerlere, bacaklarına elyaf koyalım. Şimdi 18. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 eksiltme yapacağız. 2 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Şu anda 24 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum.
2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. 18. sıranın sonu, 19. sırada da 18 tane olarak örelim. Ve 19. sırayı da 18 tane olarak ördüm. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. 20. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 eksiltme yapacağız. 1 ör, 1 eksilt, 1 ör, 1 eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Daha fazla küçülmeden şimdi birazcık elyaf koyalım içine. Şimdi ön tarafta zaten şey olarak müsaitti. Hani oradaki yapalım, bu güzel göbeği çünkü çıkmıştı. Normalde de karakterin bu taraf hafif var ama şurası böyle öne doğru bir çıkıntılı. Aslında yaparken onu yapmak istedim. O yüzden öndeki o 6 tane artırmayı bu yüzden yaptık ve sonra eksilttik. Şimdi dördüncü eksiltmemizi yaptık. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. Ve 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. Sıra boyunca ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi orta kısmındayım. Yandaki sık iğneye batıp içinden geçiyorum. 2 tane zincir çekelim. Aslında kollarını da birleştirebilirdik. Ama ben buna seçenek sunmak için bu şekilde yapmadım. Özellikle yoksa dikişli örerken kollarını da yapabilirdik. Ama isterseniz bunu böyle yanda yapıp e, sarılıyor gibi yapmanız için, ya da isterseniz boynunun şuradan aşağı doğru sarkıtarak o Snoopy'nin şu şekilde normal duruşunu yapabilmeniz için, o yüzden seçenek sunmak için kolunu birleştirmedim örerken özellikle. Onu sonradan dikersiniz. Bunu da ben o şekilde diktim. Şimdi bunu bu kenara bırakalım ve kafaya geçelim. Kafa için siyah ipliğimi aldım. Önce burnunun şu uç kısmını yapacağım. Siyah ipliğimi aldım. İpimi böyle çeviriyorum. Sihirli halka yapacağız. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Ne yaptım? İpimi böyleyken çevirdim. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çektim. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra buradaki ipliğimi çekiyorum. Elimle ovalleştiriyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıramızın sonu 6 tane sık iğne. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye bir tane artırma yapıyorum. Yani 2 sık iğne yaptım. Sonra bir tane tek örüyorum. Sonra ikinci artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Sonra bir tane tek örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 3 tane artırma yaptık. 9 tane sık iğne. Üçüncü sırayı da 9 tane olarak örelim. Şimdi sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan açmayalım elimizle, özellikle genişletmeyelim. Çünkü şöyle bir top burnu olacak. Sıramızın sonuna kadar, sıra sonunda isterseniz işaretleyici koyabilirdiniz. Koymadım ben küçük diye zaten. Şuradan anlayabiliriz. Bakın, daire ilk yukarı çıktığı yer. Hizasına gelmeniz yeterli. O çok önemli değil. Şu an ben hizasına geldim. Yani her taraftan baktığımda 1, 2, 3. Buradan bakınca 1, 2, 3. Sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Burnumuzun ucunu yaptık. Şimdi beyaz ipliğimi alıyorum.
ilmek oluşturacağım. Çevirdim ve içinden geçirdim. Şimdi hepsinden artırma yapacağız. 9 taneydi. Bu sıranın sonu 18 tane sık iğne olacak. Hemen buradan birinci artırmamı yapıyorum. Hemen nasıl battım? Bir dakika. Böyleyken sık iğneye batıp ikisini birlikte çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Altıncıyı yaptım. Şöyle 7. artırmamı da yaptım. 8. artırmamı yaptım ve son 9. artırmamı yaptım. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne oldu. Başlangıç sık iğnem bakın burası. Başlangıç sık iğnemin ortasından batıyorum. Bir sonraki sık iğnemi şöyle ilmek kaydırma değil de şu arkadaki ipliğini de sıkıca çekelim. Bir sonraki sık iğneme geçiyorum. Şimdi işaretleyicimin son yaptığım ilmeğin oraya takıyorum. Sıramızın bittiği yer. Ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Beyazın ikinci sırasına. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma yapacağız. Sıra sonunda 18 taneydi. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne oluyor. İşaretleyicimi buradan geçiriyorum. İkinci sıramızı yaptık. Üçüncü sıradan 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan artık dümdüz örelim. Nereye yapacağız? Şu an burnu için istediğim genişliğe geldim. Şurasının bu düz kısmını yapacağız. Üçüncü sıradan 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi ben 7. sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Etrafının sayısı 24 taneydi. Artırma eksiltme yapmadan 3. sıradan itibaren ördük. 7. sıranın sonuna geldik. Hizasına geldim. Bir ön bir arka hiç önemli değil. Onlara hiç takılmayın. Sadece hizasına geldik şu anda. Benim sıramın bittiği yer burası. İsterseniz her sırada üste de çekebilirsiniz. Ya da benimki gibi de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız. 9 tane örelim. Şimdi artık şurası için açılma yapacağız. Artırma yapacağız kaşı için. Bunun için 9 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra 6 tane artırma yapacağız yan yana. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve 6. artırmamı yapıyorum. Daha sonra 9 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. Etrafının sayısı 24 taneydi. 6 artırma yaptık. 30 tane oldu. Şimdi bu sırada burun ucundan yine 6 tane artırma yapacağız. 36 tane olacak. 9. sıranın sonunda. Şimdi 10 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum.
Bir ör, bir artır, bir ör, bir artır, 6 artırma yapacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Daha sonra 10 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon 9 tane örüyorum. 8, 9 sıra sonuna kadar ördüm. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiyorum. 10. sıranın sonundayım. Etrafının sayısı 36 tane sık iğne. Şimdi artık bakın kaşımız için çok güzel bir şekilde açıldı. Gördüğünüz gibi yüzümüzün göz hattını yaptık. Artık burayı da yaptıktan sonra artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Nereye öreceğiz? Şu kısmı. Bunun için 10. sıradan şu an 9'u yapmış olmamız lazım. 2, 4, 6, 8, 9. 10. sıradan 16. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 36 tane olarak örelim. 16. sıranın sonuna geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 hizasına geldim. İşaretleyicimi bu kısımdan takıyorum. Şimdi artık kafamızın yüz bölümü de oluştu. Arka tarafını kapatmaya başlayacağız. 17. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 eksiltme yapacağız. Şu an 36 taneydi. 30 tane kalacak. 4 ör 1 eksilt, 4 ör 1 eksilt yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Değil mi? Birinci eksiltmemi yaptım. İkinci eksiltmeyi, üçüncü eksiltmemi yaptım. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 17. sırada 4 ör 1 eksilt yaptık. 18. sırayı artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Ve sıra sonuna geliyorum. 18. sırayı da 30 tane olarak ördük. İşaretleyicimin son yaptığım yeri takıyorum. Ve 19. sıraya geçtik. Bu sırada 6 eksiltme yapacağız. 24 tane kalacak. 3 ör 1 eksilt. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3 mü dedim ben yine? 1 yaptım. 2 yaptım. 3 yaptım. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Ve eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne kalıyor. İsterseniz şimdi biraz burun ucuna elyaflarımızı koyalım. Bir sonraki sırada daha fazla daralacak. Gözünün şu kısımdaki hattı güzel verelim. Diğer yerle ittirmeyelim. Özellikle şuradaki artırma yaptığımız yeri güzelce dolduralım. Kendi detay verdiğimiz yerleri dolduralım. Diğer tarafları bastırmayalım. Örgü olduğu için nihayetinde esnek ve o tarafa doğru şekil alır. Ama bizim istediğimiz bu örgüyle hat verdiğimiz yerlere, gözün burası gibi, buraları dolduralım güzelce. Burun uçlarını dolduralım.
Şu an güzel oldu. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilti yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. Ve işaretleyicimi buraya takabilirim. Şimdi 21. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir eksilti yapacağız. 12 tane sık iğne kalacak. 6 eksiltme. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 22. sırada hepsinden eksiltme yapacağız. Yan yana birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemde 1, 2, 3'ünü birlikte alıyorum. Altıncı eksiltmemde 1, 2 ve 3. Üçünü birlikte alıyorum ve bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Son kısmı iğne ile de toparlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde yapmak çok çok pratik. Ve şöyleyken herhangi bir yerden batıp orta kısmından çıkartıyorum ilmeğimi. Sonra bunu buraya sabitleyelim. Tamamdır. Bebeğimizin kafasını da yaptık. Şimdi kollarını yapalım. Kol için zil halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimi çekiyorum. Başladım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Hepsinden artırma yapacağız. Birleştirme değil. Yanındaki yere birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 5 ve 6. İkinci sıranın sonu 12 tane sık iğne. Üçüncü sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Şimdi 3 tane yan yana eksiltme yapalım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Ve üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Sonra 6 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5
Ve altıncıyı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şurasını başlangıç ipinin içine koyalım. Ve şu el küçücük bir şey detay vermek için 3 tane eksiltme yaptık. Etrafının sayısı 12 taneydi. 3 eksiltme yaptık. Dördüncü sıranın sonunda etrafının sayısı 9 tane kaldı. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Ve 8. sıranın sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Ve kesiyorum. Daha sonra ipimi buradan geçiriyorum. Ve buraya küçük bir sabitleyelim bunu. Fazla ipini de yine aynı şekilde içinden geçiriyorum. İçine çok az elyaf koyacağım. Şimdi kolumuzun ben bir tanesini yaptım. Diğerini bir tane daha yapalım. Şimdi tripodu salladım. Her yerini yaptık. Kulaklarını da yapalım. Sonrasında dikmeye başlayalım. Kulakları için çok kolay bir kulağı var. Kulakları için yine sihirli halkamızı yapıyoruz siyah ipimizle. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimi çekiyorum. Başladım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsini artırma yapacağız. 12 tane olacak. Hemen birinci artırmamı yapıyorum yanından. İkinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İkinci sıranın sonu etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Yine aynı böyle küçük bir parça ipliğimi aldım. Sıra sımım olarak işaretledim. Üçüncü sıramızda 6 artırma yapacağız. 18 tane olacak. Bir ör bir eksilt yapacağız. Bir tane örüyorum. Bir ör bir artır yapacağız. Bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Üçüncü sıranın sonu. Dördüncü sırada 24 tane olacak. 2 ör bir artır yapacağız. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne. İşaretleyicimin bir üst kısımdan geçiriyorum. 5. 6. ve 7. sırayı 3 sıra boyunca 24 tane olarak örelim. 1. sıranın sonuna geldim. 2, 4, 6, 7. İşaretleyicimi sıra sonuna takıyorum. 8. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör bir eksilt yapacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum.
2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. 2 sıra boyunca 9. ve 10. sırayı 18 tane olarak örelim. 2 sıra boyunca 9. ve 10. sırayı 18 tane olarak ördüm. 11. sıraya geçtik. Bu sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane kalıyor. 12. sırayı da 12 tane olarak örelim. 2, 3, 4, 5. Bunu çıkartalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Ve kulağımız hazır. Diğerinin bunu şimdi ipini kısa kestim. Kopardım. Diğerinin ipini uzun koç yapacağım. Onunla da dikmek için. O yüzden onu bu kadar kısa kesmeyeceğim ben. Bunu yine böyle sabitledim. Şimdi diğer kulağını yapacağım. Şimdi birleştirmesini yapalım. Ben diğer kulağını da ördüm. Gözün şöyle yanına getiriyoruz kafanın. Bu şekilde orantılayalım. Bakın. Sonra bunu buradan dikiyorum. Burayı 2 katman olarak alıyorum. Hem buradan hem de karşı taraftan. Şurada 2 tane var ya, bir burası bir bu tarafa. Sonra buradan tekrar batıyorum. Sonra bunun yine ikisini alıyorum. Çekerken şöyle tek tek. Tekrar çıktığım yerden batıp bir sonrakinden çıkıyorum ve şuradan 2 katman olarak alıyorum. İsterseniz bir kat daha dikebiliriz ama bence gerek yok. Gayet güzel oldu. Bunu buraya bir tane sabitleyelim. Şöyle içinden geçiriyorum. Sonra kesmeyelim. Buradan sokup karşı tarafından çıkıyoruz. Böyle büyükçe bir delikten çıkayım. Belki tam çünkü karşılığı olamayabilir. Nereden çıktım? Yanlış yerden çıktım. Şöyle ki şurası kaşın üst tarafı. Şuradan çıkmam lazımken çok yanlış yerden çıkmışım. Şimdi bunu buraya getirelim. Şöyle bakıyorum. Artırdığım yer tam orta kısımda olacak şekilde. Buradan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5.'nin hizasında. Bunu da buraya dikiyorum. 1, 2, 3. Şöyle şey yapalım. Tamam. Ben bunu buraya şöyle bir sabitliyorum.
Daha sonra aynı iple şöyle gözlerini yapacağım. Hemen hemen hizasından aynen şuranın hizasına getirdim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Sonra paralelinden çıkıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. Ve aynı şekilde daha sonra aynı yerin alt kısmına geçiyorum. Ve hiçbir şey yapmadan buradan da böyle batıyoruz. Bakın şöyle kocaman bir gülümseme. Tekrar buradan da çıkıp şöyle kulağın alt tarafına geliyorum. İpim de tam bitti. Daha sonra bunu buraya küçüldüğü için tığımla sabitleyeceğim. Şu fazla ipini de içine verelim. Şimdi beyaz iplik alalım ve bunları dikelim. Ve şu ucuna birazcık daha böyle elaf koyuyorum. Şöyle ayaklarımızın yönüne dikkat edelim. Ön tarafa gelsin. Ağzın orta kısmına şuradan böyle arka taraftan batırdım. İsterseniz daha böyle aşağı doğru da yapabilirsiniz. Hafif böyle elinde tuttuğu kalbe doğru bakar gibi ya da düz de yapabilirsiniz. Dikerken yön verebiliriz aslında kafasına. Bu aşamada isterseniz kaydırmamak için şöyle iğne de tutturabilirsiniz. Şimdi bir tane buradan alalım. Bir tane bebeğimizden. Tek tek dikeceğiz.
Aralarda hiç boşluk kalmasın. Ben bir katman daha dikiyorum. Ve tamamdır. Hayır. Nasıl böyle yandıktım ben ya? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bakmadım son ay. Dur bakayım, böyle dursun sanki kafasına eğmiş gibi. Ya nasıl böyle oldu ya? Şimdi yamuk dikmişim. Bir bakayım ellerini tutunca düzgün olursa. Ben şimdi size olmaması gerekeni gösterdim. Siz olması gerekeni anladınız bence. Elini tutunca sevimli olursa, çünkü bazı karakterleri özellikle kafasını yan falan yapıyorum böyle daha sevimli durması için. Öyle dikiyorum. Bakayım kötü durursa değiştiririm ama şimdilik böyle bir dursun. Bir de katman katman diktim yani. Neyse, ellerini isterseniz şöyle boynun bir iki sırayı altında şu şekilde dikebilirsiniz. Eğer şey yapmayacaksanız, eline kalp yapmayacaksanız, bakın şöyle iki tane sıra. Bu arada böyle de güzel durdu. Şu ellerini diktiğimiz zaman yanlarda. Bakın dediğim gibi hemen boynun dibine dikmeyin. Bir, iki. İki sıra dibine dikin. Şuraya. Şimdi ama elinde şöyle bir şey tutmasını istiyoruz da, eline sırf yön vermek için ben birleştirerek yapmadım. Çünkü istersek böyle yapabiliriz, istersek eline kalp tutabiliriz. O yüzden, yoksa ben bedeniyle birleştirerek kafasını direkt çıkardım. Kafasını çıkamazdım, yapı olarak farklı. Ama bunu yapardım, ama özellikle yapmadım, dediğim gibi. İstediğimiz gibi yapalım diye. İsterseniz böyle ya da şu şekilde yanına doğru düz yapabilirsiniz. Kalp yapacağız biz şimdi. O yüzden buradan yanına geçiyorum. Burada hatırlarsanız şöyle küçük bir şey verdik elimize. Şöyle eksiltme yaptığımız yer var. Önemli değil. Şöyle olsa da hiçbir şey olmaz da. Hani eğer şey yapmak isterseniz, ben orayı üste getiriyorum böyle. Daha elimsi gibi dursun diye. Yani yana bir süre eksiltme yapmıştık. O yüzden burasını üste getirdim. Şöyle yana doğru getiriyorum. Ve bunu buraya dikeceğim. Benimki baya böyle bir şey oldu. Şurayı da aynı şekilde şöyle dikeceğim.
Aa, böyle de tatlı oldu. Bu arada bunu değiştirmeyeceğim kafasını. Ben bu halini sevdim. Şey duruyor, mutlu duruyor. Bu kendisi böyle olmak istedi. Şimdi bunu da buraya bağlayalım. Böyle elinde buraya düğümümüzü de buraya yaptım ve içine veriyorum. Genelde böyle şeyleri hep en görünmeyecek yere yapıyorum. Gerçi yine görünmüyor arkada da olsa da şu an şey olacak ya, şöyle olacak elimize ve kalp tutacağız. Şimdi öncelikle tasmasını yapalım. Belki kalp yapmak istemeyenler olacaktır. Hani bitirmeleri için. Böyle kulakları da havada mutlu mutlu oldu. Kafası yandı. Bu mutlu görünmek istemiş bu köpekçik. Şimdi tığımızı çeviriyoruz. Ve ilmeğimizi oluşturduk. Şimdi zincir çekelim. Şimdi 24 tane zincir çektim. Bir tane boynuna ölçüyorum. Birazcık bol olmasını istedim. Ve 24 tane zincir gayet ideal. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle ilmek kaydırmayla yapacağım. Çünkü bu daha ince oluyor. Ben biraz daha ince bir tasma tercih ettiğim için batıp bakın geçiyorum. Bu şekilde şimdi sıramın sonuna kadar yapacağım. Zincirimin sonuna kadar her zincirin üzerine böyle ip sürme yöntemiyle ilerliyorum. Şimdi burada şuradaki küçük ip var ya, bunu da koyacağım. İçinde hem yok etmek için. Yaparken aynı zinciri çektiğimiz yerde bu da içinde kalsın. Ama nerede kalacak? Böyle dursun. Şu an böyle yapamadım. Niye böyle oldu? Ha, şuradan ipin arkasından aldım. Şimdi ipin şurasından alırsam gider. Evet. Şu an bu boynunda ya, orada yok edebileceğimiz çok bir yer olmadığı için çok dipten kesmeyi de sevmiyorum ben. Böyle örerken içinde kaybetmek istedim aslında. Uğraşmaya da bilirsiniz. Şu an benim de kafam karışıyor. Bir arkadan bir önden alarak. Hı. Şu an sonuna geldim. Şöyle arkasından geçiyorum. Hiç isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Ya da benim gibi. Şuradan ipimi bıraktım bir dakika. Şöyle ters yüzü dışarı bakıyor gibi. Buradan takıyorum. Buradan da taktım. Bunu geçirdim. Sonra yandan bir tane daha. Bir de karşı taraftan alıyorum. Bunu da içinden geçirdim. Bir, iki zincir çekelim. Şimdi bunu şu tarafına çevireceğim. Bu ipini içine de verebiliriz şuradan. Çok önemli değil. Hem tasmasının kaymasını önler.
Şu ipi de mi versem? Çok iyi, yok edememişim zaten. Şimdi elimizdeki kalbimizi yapalım. Şimdi size çok kolay ve zevkli bir kalp göstereceğim. İpimi böyle çeviriyorum. Yine sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpimizi çekiyoruz. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. Birleştirme değil, hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Örerken bunu da içine vereceğim. İkinci artırmamı yaptım. Hemen yanından üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Hemen yanından beşinci artırmamı yaptım. Ve son altıncı artırmamı yaptım. İkinci sıramız 12 tane sık iğne. Üçüncü sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son çektiğimiz zincire değil, ondan bir öncekine 6 tane sık iğne yapalım. Son çektiğimiz zincire değil, ondan bir öncekinin içine batıyorum. 1, aynı zincire, bakın hepsini aynı zincire batacağım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsini artırma yapalım. 12 tane olsun. Birleştirme değil, hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son altıncı artırmamı yaptım. Üçüncü sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi ördüğümüz yüz, bize bakan tarafı düz yüzü. Yine bakın şöyle yan yana getiriyoruz bunları. Hemen şu birleştirdiğimin yanındaki yere batıyorum. Bakın son burası yukarı çıktığımız yerde. Yani bu sık iğnenin sahibi var. Bunun yanındakine batıyoruz. Ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi artık birleştirdik. 12 buradan, 12 buradan. Etrafın sayısı 4. sırada 24 tane olması gerekiyor. Şimdi sonuna kadar yapalım. Şu an 3. sıraya geçiyoruz. Burada sıra sonumuz için sıramızın bittiği yer bizim burası. Böyle minik bir işaretleyici takalım. Birleştirdiğimiz yer bizim burası. Şimdi son yere battım. Sıradaki yer burası. Ama bir tane direkt buraya batarsam, pardon, burası da şuraya çıktığımız yerde şurası. Ama direkt buraya batarsam arada bir boşluk olur. Delik olur. Bunun olmasını istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Bunun dibine batıyorum. 1. Şuradakinin yine aynı şekilde bu yukarı çıktığımız yere batıyorum. 2.
Bir tane bir sonrakine batıyorum. Aslında yani şurası bizim ilmeğimiz değildi. Bakın normalde burada bitti. 12'ncim bitti. Diğerine gideceğim yer şurası. Bunun olduğu için diğeri sıradaki yerim benim burası. Ama buraya batarsam burada bir delik olur. Bunun olmaması için bir tane buradakinin yukarı çıktığı yerin dibinden batıyorum. Bir tane şunun dibinden batıyorum. Bakın yukarı yaptığımız yerin 2. Bir de aslında bizim normal olması gereken sık iğnemizden batıyorum 3. Eksiltme yapmadık. Biz normal sık iğnemize batarken yanlarındaki o boşluk olmaması için oralardan da battık. Böyle düşünebilirsiniz. Sonra yanındaki yere geçiyorum. Ve şuraya geldiğimizde sıramızın sonuna geliyoruz. Şu an sıramızın sonuna geldik. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne, 4. sıranın sonu. 5. sırada 2 ör bir eksilt yapacağız. 18 tane sık iğne kalacak. İşaretleyicimi neden çıkarttım bir fikrim yok. Şimdi bir tane eksiltme yapalım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Şimdi sıranın sonu. 6. sırayı artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. Sıramızın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Yedinci sırada bir eksilti yapacağız. 6 eksiltme 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum ve altıncı eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 12 tane kalıyor. Böyle bir parça elyafımızı alalım. On iki tane kaldı. 2, 4, 5, 6, 7,
8. sırayı 12 tane olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar 12 tane olarak örüyoruz. Ve sıra sonuna geliyorum. Şimdi hepsinden eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 9. sıradayım. Hemen yanından dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi şöyle 3 tane birden alıyorum. Bakın 5. eksiltmeyi 1, 2, 3. Üçünü birden aldım. 6. eksiltmemi 1, 2 tane aldım zaten. Kapanmış oluyor. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tık uzun kopartabiliriz. Yine hemen dikiş iğnemizi alıyoruz. Şimdi burada orta kısmından geçiriyorum. Ve şöyle yanından kalbimizin hangi yüzü daha güzel? Güzel. Buradan tutarken bakın şöyle tam hizasına gelen yer neresi? Nasıl tutmasını istiyorum? Şu şekilde tutması güzel. Şuradan bir kat daha yukarı çıkacağım. Buradayken elinden şöyle tutturuyorum. Elinin dışına vermiyorum. Elin sadece şu yüzün bu tarafından aldım. Yine aynı şekilde buradan da yine bu taraf yüzünden alıyorum. Bakın diğer tarafına geçirmeden ve iki tane tutturdum. Yeterli. Şimdi buraya geldim. Zaten burası bebeğin arkası olacak. Mutlaka bir tane sabitleyelim buraya ki ara kısmı gevşetmesin. Buradan yine sabitlediğim yerden girip diğer taraftan tutacağı yerden çıkıyorum. Aynı şekilde bu tarafına da gelelim. Mesela nasıl tutuyor? Şöyle tutsun. Yeterli. Şimdi burada kalbin arkasından yine bunu bağlayalım. Şu fazlasını da ipin içine verelim. Ya sen çok mutlu oldun bak. Bu köpekler mutlu oldukları zaman kulakları havaya kalkar. Şu an o işaret oldu. Ve tarifimizin sonuna geldik. Bence çok tatlı bir tarif oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım bol satışlar elde edebileceğiniz bir tarif olmuştur. Instagram hesabım Sonayın Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.